Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz ve soy isminizi söyleyebilir misiniz? Kadir Kaymen. Ben sizi tanıyorum ama tanımayan arkadaşlar için de bugüne kadar kurduğunuz girişimlerin neler olduğundan bahsederseniz çok güzel olur. Benim yani aslında esas girişimim şu anda adı Edelkrone olan şirket. Benim 2008 yılında başlattığım bir kamera ekipmanları firması. Kameralara aksesuarlar yaptık biz o şirkette. Mekanik aparatlar. Sonra da zamanla elektronik ve yazılım ve mekatronik seviyesine getirdik ürünlerimizi. Ve bu girişim hali hazırda başarıyla devam ediyor. Şu anda ihracat yapan, hatta ürettiğinin %97'sini ihraç eden bir şirket Edelkrone. Ben de yaklaşık 2,5 yıldır şirketten ayrılmış durumdayım. Emekliye ayrılmış durumdayım. Esas anlatmam gereken girişim bu. Fakat şu anda ben de bir de yeni bir girişime başladım. Hatta şu anda tam onun ofisindeyiz. Bu yeni girişim benim Edelkrone'da öğrendiğim işte bu sürdürülebilir şirket nasıl olmalı çalışmaları sonucunda bulduğum bir şirket yönetim modelini bütün şirketlere yaymak için kurduğumuz bir girişim burası. Bu model sayesinde yani bu şirket sayesinde daha doğrusu işte bütün bu şirketlere hem bu modeli öğreteceğiz hem de belki de umuyorum onlara bir oranda ortak olabileceğiz. Ve yeni bir şirketler ekosistemini başlatmayı umuyoruz bir 10 yıl içinde. Dilerim istediğiniz gibi gerçekleşir. Şimdi benim bir sorum olacak. Bu Edelkrone'nin hikayesi, girişimciliğe olan isteğiniz nasıl başladı? Nelere ihtiyaç duydunuz? İşte psikolojik destek olabilir, işte fiziksel destek olabilir, kapital desteği olabilir. Tam olarak nasıl başladı bu hikaye? Nelere ihtiyaç duyuyordunuz o sırada? Benim tabii ki para kazanma ihtiyacı genelde belirleyici oluyor, tetikleyici oluyor. Başka bir yerlerde hani bir ara çalışmaya da çalıştım. Yani işe girip orada hani maaşıyla çalışmaya da çalıştım. Fakat benim için çok kısıtlayıcıydı. Ve ben çok yani benimseyemedim. Çok en basit tabiriyle. Ve o deneyimden sonra şunu fark ettim. Madem ben bir şirketin bünyesinde bulunamam, yani bu kesinlikle benimseyemiyorum böyle bir şeyi. Çünkü verdiğim şeylerin çok kıymetli olduğunu, verebileceğim şeylerin çok kıymetli olduğunu gördüm ben mesela maaşlı çalışırken. Fakat onun karşılığında şirketlerin bana o kadar kıymetli bir şey dönüşe hazırlıklı olmadıklarını fark ettim ve o benim çok motivasyonumu hep kırdı yani. Dolayısıyla onu fark ettim yani ben kendim o zaman bir şey kurmak zorundayım. Bunu hep biliyordum ama yine de insan başlayamıyor. Yine de insan hep erteliyor. Tamam ben kendi işimi kurayım ama ileride henüz hazır değilim falan filan diye erteledim ama hayat iyice sıkıştırdı. Sosyal olarak, toplumsal olarak ailemdir, eşimdir. Artık gerçekten hayatımı düzene koymam gerekiyordu. Sponsorlu yaşam bir yerde bitmesi gerekiyordu. Çoğu çevreler, aileler bu duruma düşen insanları iyice zorlar ve git bir iş bul, git bir yerde çalış baskısı yaparlar. Benim şansım, benim çevrem benim üstüme öyle bir baskı yapmadılar. Israrla durum o olduğu halde hiçbir şey söylemeden sadece destek olmaya devam ettiler ve benim kendi kendime utanmamı ve kendi kendime bu işin içinden çıkmamı beklediler. Bu iyi oldu. En sonunda çünkü gerçekten de bütün ertelediğim şeyleri hani bir kenara bırakıp yani iyice konfor alanımdan iyice kendimi çıkartıp işte bir ürün yapmam gerekiyor ve bu ürünü yapmak için de sonuna kadar yani bu ürünü çalışır hale getirene kadar ve satabilene kadar da durmayacağım noktasında müthiş bir böyle çalkantılı zorlu bir dönem aylar geçirmemi sağladı bu motivasyon ve onun sayesinde iş kurulmuş oldu ama itekleyici şey dediğim gibi artık böyle kaynayan kazanın içine düşmek yani. Yani sadece motivasyonla, istekle kurulan işler bilmiyorum var olduğunu iddia edenler vardır ama bence her zaman bir kaynayan kazan, çevre baskısı ve bunu başarmak zorunda olmak insanların başarılı işler kurmasını sağlıyor. Fakat biz bence birbirimizi o anlamda sıkıştırmıyoruz. Yani içine düştüğümüz kaynayan kazanlar hepimizin var. Ama çıkış yolu bir yere girip bir yerde iş bulup orada çalışmak oluyor. Halbuki bazen de oradan çıkış yolu kendi işini kurmak olabilir. Benim şansım dediğim gibi o yönde bir
yönde sıkıştırılabildim. Kendimi sıkıştırdım en azından ve diğerleri de engel olmadılar ve oradan çıktı. Benim önemli bir sorum var aslında Eder Krone'yi diğer şirketlerden ve girişimlerden ayıran önemli bir nokta. Bugün işte Google'a yazdığı zaman arkadaşlarım şey görecek, şirketi çalışanlarına devretti, çalışanlar artık yönetimde söz sahibi gibi haberler görecekler. Bu şirketi çalışanların devretme hisse sahibi olmalı, şimdi Karbon Ofis'te de ileriki planlarınızda olan bir şey. Nereden çıktı, neden böyle bir şey düşündünüz, bir girişim için ne kadar sürdürülebilir bir nokta, bunu anlatabilir misiniz? Yani artık Z kuşağı diye bir şeyin var olduğunu, bir de internetin var olduğunu biliyoruz. Herkes diyor ki daha yaşayacak çok şey var, daha tadına bakacak çok şey var, deneyimleyecek çok şey var. Hayat yani müthiş bir potansiyel barındırıyor ve ben bunun hepsini yaşamak istiyorum. Arzusunda insanların sayısı eskisinden çok daha fazla artık. Dolayısıyla insanlar artık işlerine gittiklerinde, şirketlerine gittiklerinde yani onu görmek istiyorlar. Ben buraya zamanımı, enerjimi, her şeyimi vereceğim. Karşılığında bütün o hayatın potansiyelin tamamını yaşatacak şeyi geri alabilecek miyim? Zaman özgürlüğü ve parasal özgürlüğü bu şirket bana geri sağlayacak mı? Çünkü bunu sağlayamadığı takdirde olmuyor ve gitgide bence yani belki insanlar bile şu anda farkında değiller ama benim farkında olduğum şey şu: insanlar şirketlerinden bugün istediklerinden çok daha fazlasını zaten istemeye başladılar ve daha da fazlasını isteyecekler. O yüzden şirketler de buna hazır olması lazım şimdiden. Ona göre evrimleşmesi lazım. O yüzden de bizim şirketi biz baştan ben bu geleceğin geleceğini tahmin ederek şirketi bu şekilde hani yapılandırmak istedim. Yani katılan insanlara maaştan ya da işte güzel bir yıllık izinden daha ötesini vermeyi amaçlamamız lazım. İnsanlara yani bir çeşit emeklilik verebilmesi lazım şirketin. Şunu fark etmemiz lazım. Teknoloji aslında zaten dünyada esas değeri üreten şey. Yani insanlar değil. İnsanların ürettiği teknoloji aslında şu anda çalışıyor ve problemleri çözüyor. O yüzden aslında şirkete gelen insanlar müşteriye hizmet etmek için değil de müşteriye hizmet edecek olan o sistemi kurmak için çalışırlarsa, yani şirketlerine ayrıldıklarında arkalarında bir sistem bırakmayı başarırlarsa o sistem çalışmaya devam edeceği için o değer üretmeye devam edecek. Dolayısıyla işte onlar, yani benim şirkete bıraktığım değer üreten değerler, onlar çalışacağı için, onlar kazanacağı için ben nihayet o sayede bir kazanca bağlayabileceğim kendimi. Yani bu mekanizmayı kurmak, yani insanları çok çalışmaya özendirmek değil, insanları çalışan sistemler kurmaya özendirmek. Aradaki bizim farkımız bu. Yani bunun sayesinde bizim şirkette şu ana kadar hani başarılı gidiyor. Geri kalan şirketlere de biz bunu öğretebildiğimizde umuyorum onlar da bu sayede fark edecekler. İşte dediğim gibi neden bunu yapıyoruz? Aslında çağımız buna dönüştüğü için, yani artık bunun vakti geldiği için biz de bunu yapıyoruz. Biraz ama erkenden yapıyor olduğumuz için belki çok fark edilmiyor neden olduğu ama bence çok kısa zamanda herkes neden olduğunu fark edecek. Bir de zaten çoktan başarılı olan şirketlerin de zaten çoktan bunu yaptığını da fark edecekler. O zaman parçalar birleşecek diye umuyorum. Benim son bir sorum var. O da az önce güzel bir ifade kullandınız. Geleceğini tahmin ettik diye. Şimdi bunu izleyecek olan sınıf arkadaşlarım ve ben gibi yeni Z kuşağı gençler için geleceğini tahmin etmek sizce nasıl bir şey? Ve bunu 20'li yaşlarda nasıl yapabilir insan? Evet. Ya aslında çok herkes bağırıyor bence bu konuda. Benim mesela en büyük şansım aykırı şeyler söyleyen insanlar bulduğum zaman inanılmaz heyecanlanırım her seferinde. Çünkü zaten dünyayı, benim en büyük heyecanım bildiğim dünyanın bildiğim gibi olmadığını keşfettiğim anlar. O anda bir şey oluyor, kırılma yaratma şansı o zaman doğuyor. O yüzden de ben bunların hep peşinde olmuşumdur. İnternet de sağ olsun var olduğu için ve hiç daha önce ne okulda duyduğum ne televizyonda gördüğüm o kadar uç fikirler, tartışmaya açık fikirler o kadar özgüvenle insanlar tarafından anlatılıyor ki ben o yüzden hep bu konfor alanımın dışında ve kültürüm ve bilgimin dışındaki alanlarda çok fazla video tükettim. Yani TED Talks denen şeyin ilk çıktığı zaman böyle 2007 falandır herhalde ilk internet videoları. Ben böyle hepsini
izlemişimdir. Yani hepsini binlerce, pek çoğunu birkaç defa. Bu çok, yani ondan sonra zaten herkes anlatmış oluyor geleceğin nasıl geleceğini. Orada hiçbir hayal kurmaya, hiçbir tasarım yapmaya bile gerek kalmıyor. Sadece anlatılan şeydeki bilimsel yan var mı, bilimsel mi değil mi öğrenmek lazım. Analitik bakmak lazım. Ona göre insanların anlattığı şeyi filtrelemek lazım. O analitik filtresinden geçen bütün şeyleri de biriktiği zaman zaten geleceğin nereye gittiği orada çok net oluyor ve ona göre strateji almaktan başka da bir şey kalmıyor. Yaptığım hiçbir şeyin orijinal olmadığını söylemek zorundayım. O da üzücü bir şey ama yine de orijinal geliyor bazen. O da güzel bir şey. Teşekkür ederiz. Bu kadardı. Ben de çok teşekkür ederim.